Bakayım bugün bulut var mıymış? Bugün bulut yok. Dolayısıyla bulutsuz ekmek tarifi de yok. Bugün size bambaşka bir ekmek tarifi yapacağım. Bambaşka bir ekmek tarifi yapıyorum çünkü bambaşka bir burger yapıyorum. Bugün size Orta Doğu'da çok popüler olan arayes yapacağım. Bir pita arası, pide arası kebap. Ekmek arası kebap olduğu için ben burgere çok benzetiyordum. Çok iyi bir pita tarifine ihtiyacım vardı. Tel Aviv'den fırıncı arkadaşım Ben'e bir telefon açtım. Bütün malzemeleri ve teknik detayları pita için öğrendim ve size artık bu tarifi sunabilirim. Kemerleri bağlayın. Başlıyoruz. Malzemelerle ilgili tüm detayları aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabileceğiniz bu tarif bence bir hayli kolay. Önce suya şekerinizi katın ve ardından mayanızı da katıp karıştırdıktan sonra bir 10 dakika mayanın kendine gelmesi için bekleyin. Üzerine çıkan kabarcıklarla olmuş olduğunu anlayacaksınız. Sonra ekmeklik ununuza bu karışımı dökün ve elinizle karıştırın. Ben bugün makine kullanmadım. Makine kullanmadığım için yaklaşık bir 5-7 dakika karıştırmam gerekti. Ardından tuzunuzu ekleyin ve yine bir 5-7 dakika elinizle karıştırın ama bir taraftan da kıvamını kontrol edin. Kıvam kontrol etme işini de şuradan anlayacaksınız. Bakın benim o karıştırma kasemde kenarlarda un kalmadı. Ardından düz bir zemine alıp bu sefer zemini unlamadan bir güzel böyle döve döve avucumun içiyle ileriye ite ite karıştırıp yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorum. Ardından kaseye koyup kasenin üstüne havluyla kapatıyorum. Bir saat bekledim ve 2 katı haline geldi. 2 katı olduktan sonra tekrardan tezgahımı unluyorum. Hamuru tezgaha döküp tekrardan çalışmaya başlıyorum. Bu arada ben bu hamurun ne kadar olduğunu merak ettim. Yani kilogram olarak bir tartıya koydum, ölçtüm. 836 gram geliyordu. Dolayısıyla siz böyle 100 gram gibi 8'er parça, belki birazcık daha fazla yapabilirsiniz. Dolayısıyla benim bunu 8'e bölmem gerekiyor. Bir plastik spatulam var. Onun yardımıyla küçük bezeler yapıyorum ve her birini tartıda ölçüyorum. Her biri yaklaşık 100 gram civarı oldu. Daha önce videolarımda gördüğünüz gibi şu avuç içinde şekillendirme işini de bir güzel yaptıktan sonra bir de olduğu zemine koyup parmaklarımın arasında döndürüp havlunun altına koyuyorum. Kurumamaları gerekiyor. Bütün hamuru aynı şekilde yaptıktan sonra ben yaklaşık bunu 5 dakikada bitirdim diyeyim size. Bir 15-20 dakika dinlenmelerini istiyorum, kendilerine gelsinler. Tekrardan zeminimi de unlayıp Didem Soydan gibi merdanem yoksa bir şişe yardımıyla ben bunu açarım dedikten sonra da zeminimi alıyorum. Ortalarına hafif hafif bastırıp kenarlarına doğru ilerleterek hamurlarımı açıyorum. Bir pide haline gelmeleri için yapmanız gereken tek şey bu. Burada tabii çok küçük bir detay var ve en önemli detay aslında bu. Zemin mutlaka ve mutlaka unlu olmalı. Eğer unlu olmazsa yapışma yapabiliyor. Bir de benim gibi deliler olabilir. Bunun kalınlığı ne, çapı nedir diye. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Yaptığım her 100 gramlık bezeyi 16 santim çapında açtım ve her birinin kalınlığı da yarım santim, 0,5 santim gibi olmuş oldu. Bütün bu açma germe işlemlerini bir çırpıda bitirdikten sonra, bu arada yine hepsini mutlaka ve mutlaka havlunun altına ya da bir bezin altına koymayı unutmayın ki kurumasınlar. Bir 15 dakika daha bekletmenizi tavsiye ederim, kendilerine gelsin. Bir taraftan da tavanızı artık ısıtmaya başlayabilirsiniz. Tavayı ısıtmaktan kastım da şöyle bir şey. Bu tarifi istiyorsanız fırında yapabilirsiniz, istiyorsanız tavada yapabilirsiniz. Ben en basit haliyle size hazırlamak için tavada yapmayı tercih ettim. Ve inanın tavada pişirmenin bir tane püf noktası var. Ateş gibi bir tava gerekiyor. Sonra her 10 saniyede bir çevireceksiniz. Çevire. Ben bunun olduğunu nasıl anlayacağım dediğinizde böyle babababum balonu gördüğünüz an aslında pitanız olmuş demektir. Ben hemen bir iki tane yapıyorum ki siz de neyle karşılaşacağınızı anlayın diye. Çevirdim. 10 saniyede bir sürekli çevirdim. Tavam sıcak olduğu için sonrakiler hatta daha az olmaya başladılar. Şu balonu elde etmiş oldum. Ekmeğini yaptığımıza göre artık köftesine de geçebiliriz bir burgerin. Yine tüm detayları aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer alan malzemeler aslında soğan, sarımsak, maydanoz ve birazcık baharatlar diye özetleyebilirim. Ama bir püf noktası var. Kuzu kıyması kullandım. Rendeleyip suyunu sıktığım soğanı ve sarımsağımı, yine aynı şekilde onu da rendelemiştim. Kıymayla beraber biraz yoğuruyorum. Ardından yine çok ince doğradığım maydanozu sadece parmaklarımın ucuyla, avucumun içiyle böyle kocaman yoğurarak değil, parmaklarımın ucuyla yoğurarak kıymaya yediriyorum. Bu noktada tabii bir de baharatları eklemem gerekiyor. Onlar kenarda bekliyorlardı. Suyunun çıkmasına engel olacak şekilde narin hareketlerle kıymamı yoğuruyorum. Ve sıra sürprizde.
Bugün size bir de tahin sos yapacağım. Antalya'dan getirdiğim tahin, limon suyum, normal suyum ve tuzum var. Bunları karıştırıp aslında çok basit bir telatür, tarator ya da tahin sosu yapıyorum. Önce tuzu limon suyunda birazcık çözdürdüm. Sonra limon suyunu tahine azar azar ekleyip karıştırmaya başladım. Tahinin kesildiğini göreceksiniz. Bu kesilme işi her tahinde yine farklı bir şekilde oluyor. Yani bazısına bir kaşık eklediğinizde kesiliyor, bazısına 2 kaşık eklediğinizde kesiliyor. Birazcık göz kararı. Ardından tüm limon suyunu ekledikten sonra suyla açıyorum. Bu açma işlemi de bir yoğun boza kıvamı gibi bir şey oluyor. En son tadına baktıktan sonra onaylıyorum ve artık kebabı yapmaya başlayabiliriz. Pişirdiğim pideleri kurumasınlar diye bir mutfak bezi kaplı sepete koymuştum. O sepette yine bir süre muhafaza ettikten sonra tamamen soğumalarını bekliyorum. Ortadan ikiye kesip birazcık dinlenmiş olan, yaklaşık bir 10-15 dakika buzdolabında dinlenmiş olan kebabımdan ufak ufak böyle toplar yapıp onların içine dolduracağım. Doldurmak için alanı görüyorsunuz. Bence güzel bir cep olmuş bu. Dediğim gibi kebabı çok yoğurmadan ekmeğin arasına koyuyorum ve doğru gördüğünüz ben bunu şu anda çiğ olarak yerleştiriyorum. Çünkü birazdan yapacağım gibi tavada bunu bu haliyle pişireceğim. Daha önce benim vermiş olduğum ıslak burger tarifinde de aslında çiğ ekmeğin arasına köfteyi koyup burgeri hazırlıyorsunuz. Bir şekilde bana onu anımsattı. Hadi tarife geri dönelim. Pideleri kesmiştim. Teker teker kıymaları içine doldurduktan sonra böyle kocaman kalın bir tabaka olmasını istemiyorum. Azıcık şu anda gördüğünüz gibi parmağımla bastırıyorum ve şekil veriyorum. Tam da kestiğim yere kadar gelmiş oluyor kıymalar. Bundan sonraki işlem çok kritik. Mutlaka ve mutlaka bir zeytinyağı ve fırça yardımıyla pidelerin her iki yüzünü, hatta kıymaların olduğu tarafı bile yağlamanız gerekiyor ki tavaya koyduğunuzda oralar tavaya yapışmasın. Yine orta üst dereceye açtığım tavamda her zaman olduğu gibi en sevdiğim haliyle az orta pişirecek şekilde her yüzünü 3 dakika pişirdim. Her yüzünden kastım ne? Şu anda gördüğünüz gibi köftenin tavaya değdiği yüzü ve ekmeklerin olduğu arka ve ön tarafı. Bu haliyle toplam 9 dakika pişen arayesimin dışı kıtır, içi de fevkalade sulu oldu. Bence çok iyi bir burger oldu bu. Evde yaptığım çekimlerin galiba daha sıcak ve samimi olduğunu itiraf etmeliyim. Dolayısıyla bir süre daha evde çekim yapmaya devam edeceğim. Benden önceki videolarda hep görmeye alışık olduğunuz ama evde çekim videolarında yapamadığım konu ise evdeki tadım kısmı. Çünkü patır kütür yemeye başlıyoruz. Ama şöyle özetleyebilirim. Kızarttığımız pita ve içindeki baharatlarla beraber farklı bir boyut kazanmış bu kebap burger üzerindeki tahin sosla fevkalade dengeli ve güzel oldu. Baharatların içindeki tarçın ona ayrı bir vuruş verdi. Harika. Bence son 3 bölümdür acayip ekmek tarifleri veriyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Başka ne ekmek tarifi çekebileceğimle ilgili de aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.